Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda tekrardan laptop öneri serilerimizi güncelliyoruz. Çünkü önceki listelerimize nazaran hem fiyatlar değişti hem de fiyat performans açısından güncel ve yeni modellere de bu listede yer verdim. Gerçekten listeye baktığımızda en uygun fiyatlı cihazda, en yüksek fiyatlı cihazda kendi fiyat aralığının zirvesinde olan laptoplar diyebilirim. Açıkçası bu aralar fiyatlarında çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü dolar kuru da bir nevi sabitlenmiş gibi gözüküyor. Sürekli olarak 18.50-18.60 bandında. Umarım ki dolar kuru daha da yükselmez ve laptop fiyatları da artmaz. Ama bana soracak olursanız bir iki ayda bu fiyatların pek fazla artacağını düşünmüyorum. Bu yönden de bu listedeki fiyatların güncelliğini biraz daha uzun bir şekilde koruyabilir. Bana destek vermek, bu videoların devamı için abone olmayı da unutmayın. İsterseniz hemen listemizin en uygun fiyatlı laptopu ile başlayalım. Listemizin ilk sırasında Acer Extensa modelini görüyoruz. İşlemci konusunda i5 11. nesil 1135G7 işlemcisini görürken 4 çekirdek ve 8 threadlik yapısıyla her türlü kullanım için, özellikle de günlük kullanımda bize herhangi bir problem yaşatmayacak gayet yeterli bir işlemci diyebilirim. 8 GB RAM 4x2 formatında yerleştirilmiş. Yani boşta bir RAM slotumuz yok. Eğer ki RAM yükseltmek istersek RAM'lerden birini çıkarıp yerine 8 GB takarak 12 GB'e yükseltebileceğiz. 512 GB'lık SSD ve MX 350 ekran kartıyla da giriş seviyesi oyunlarda CSGO, LoL, Valorant gibi e-spor tarzı oyunlar için, bunun yanında video kurgu, Photoshop, yazılım gibi işler için de bu fiyat bandındaki en iyi cihaz diyebilirim. Buradaki en önemli avantajlardan biri de ekranımızın Full HD ve IPS panele sahip olması. Genellikle TN panelleri görebiliyoruz. Bu cihazda IPS panelin kullanılması önemli bir avantaj. Listemizin ikinci sırasına baktığımızda biraz daha güçlü bir cihazla karşılaşıyoruz. Hem işlemci tarafında 12. nesil i5 işlemciyi görürken ekran kartı konusunda da oldukça güncel ve yeni bir mimariye sahip olan MX550'ye yer verilmiş. MX550'de MX350 gibi giriş seviyesi diyebileceğimiz bir ekran kartı, ama baktığımız zaman gerçekten giriş seviyesi ekran kartları arasında en iyilerden diyebilirim. Bu noktada hem oyun performansımız bir önceki modele göre daha iyi olacak. Bunun yanında video kurgu, Photoshop gibi işler için de daha performanslı bir cihaz diyebilirim. Bu laptopumuzda bir RAM slotumuz da boşta, yani direkt olarak 16 GB'a da yükseltebiliyoruz. HP'nin 250 modeli fiyatını oranla düşündüğüm zaman ekran kartı yönünde gerçekten avantajlı. Listemizin 3. sırasında şu an için alınabilirlik düzeyi olarak en uygun fiyatlı oyuncu laptopunu, yani HP Pavilion 15'i görüyoruz. 144 Hz IPS ekranı, AMD Ryzen 5 5600H gibi gerçekten çok güçlü bir işlemciyi görebiliyoruz. 8 GB RAM burada bir dezavantajı olarak önümüze çıkıyor. 512 GB SSD, Nvidia GTX 1650 ekran kartı ile beraber şu an için piyasadaki tüm oyunları orta grafiklerde rahatlıkla oynayabilirsiniz. AutoCAD mühendislik mimarlık uygulamalarında, yazılımda, video kurguda da rahatlıkla iş görecek bir laptop diyebilirim. Giriş çıkış seçenekleri de oldukça zengin. 3200 MHz hızında tek slotta 8 GB RAM'imiz bulunuyor ve istersek de bu RAM'i 16 GB'a kadar çıkartabiliyoruz. Zaten sistemimiz çok yüksek performansı sahip olmadığı için 16 GB'lık RAM de bize fazlasıyla yeterli gelecektir. Listenin 4. sırasında Lenovo IdeaPad 3 modelini görüyoruz. Yine Ryzen 5 5600H işlemcisi, 8 GB RAM, 512 GB SSD standart olarak önümüze çıkıyor. Bu laptoptaki en önemli detay RTX 3050 ekran kartı. 4 GB VRAM biraz zayıf gibi gözükse de DLSS teknolojisiyle oyunlarda FPS açısından GTX serisi ekran kartlarına göre önemli bir avantajımız oluyor. Bunun haricinde kasa kalitesi yönünden de Lenovo IdeaPad 3 serisi HP Pavilion'dan bir adım önde. Baktığımız zaman soğutma açısından da gerçekten başarılı bir laptop diyebilirim. Listemizin bir sonraki cihazına baktığımızda HP'nin bir kademe daha üst serisi olan Victus serisinden 15 modelini görüyoruz. Intel Core i5 12. nesil 12500H işlemcisi ve 16 GB RAM ile beraber burada yükseltme ihtiyacı da çok da duymayacağımız bir cihaz. 512 GB SSD ve RTX 3050 Ti ekran kartı ile beraber de
serilerde 3050'ye göre ortalama 5-10 FPS bandında daha yüksek FPS'ler alabileceğiz. Tasarım yönünde de diğer oyuncu laptoplarına göre daha sade, şık bir tasarımının olduğunu söyleyebilirim. Baktığımız zaman gerçekten güzel bir cihaz bizleri karşılıyor. Malzeme kalitesi yönünden de HP Pavilion göre kesinlikle daha iyi bir seviyede. Listemizin son sırasına geldiğimizde Asus'un TUF A15 serisinden gerçekten performans anlamında bizi fazlasıyla memnun edecek bir laptopu görüyoruz. Ryzen 7 6800H gibi hem güncel hem de performans yönünde listedeki en iyi işlemciden bahsediyorum. Ryzen 7 6800H 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Baktığımız zaman bu işlemcinin performans yönünde çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. İşlemcimiz yeni nesil bir mimariye sahip olduğundan dolayı 16 GB'lık RAM'lerimizde DDR5 formatında 4800 MHz hızında çalışıyor. Baktığımız zaman şu anda laptop piyasasındaki en performanslı RAM'lerden biri bu cihazda diyebilirim. RTX 3060 ekran kartımızda Turbo Boost'la 140 Watt'a kadar çıkabiliyor. 140 Watt gücündeki RTX 3060'da oyun tarafında her türlü oyun için Full HD çözünürlükte en yüksek ayarlarda 60 FPS üstünde, çoğu oyunda da 100-120 FPS'leri zorlayabildiğimiz tam anlamıyla bir oyuncu laptopunun hakkını veren bir bilgisayar diyebiliriz. Tabii ki sadece oyun yönünde değil, yüksek performans isteyen projelerde 4K video kurgu, 3 boyutlu modelleme gibi işlerde de hızlı render alabileceğiniz tam anlamıyla performans canavarı bir laptoptan bahsediyorum. Dostlar, şimdi hangi laptop kime uygun fiyatlarıyla beraber birbirleriyle karşılaştıralım. İlk olarak en uygun fiyatlı laptopumuza baktığımızda Acer'ın Xtensa serisinden MX350 ekran kartlı ve i5 11. nesil işlemciye sahip olan listedeki diğer laptoplara göre de biraz daha hafif ve biraz daha tasarımsal açıdan başarılı bir cihaza karşı karşıyayız. 10.500 TL yani $500 bandındaki fiyatıyla da hem video render hem mühendislik, mimarlık uygulamaları için, bunun dışında da çok yüksek performans istemeyen oyunlarda da kullanabileceğiniz uygun fiyatlı güzel bir laptop diyebilirim. HP'nin i5 12. nesil işlemcili ve MX550 gibi gerçekten güncel ve MX350'ye oranla da yaklaşık %25 daha performanslı olan bir ekran kartını görebiliyoruz. Burada artık giriş seviyesinin biraz daha üstüne çıktığımızı söyleyebilirim. Kasa kalitesi yönünden Acer Xtensa biraz daha başarılı olsa da HP'nin de hiç fena olmadığını belirteyim. MX550 MX350'den daha güçlü, ancak halen bir oyun GPU'su değil. Oyun odaklı daha yüksek performanslı bir laptop bakıyorsanız bütçeyi minimum 14.000-15.000 seviyesine çıkarmak gerekiyor. Bu noktada da piyasada alınabilecek en uygun fiyatlı oyuncu laptopunu HP'nin 15 modelini rahatlıkla önerebilirim. Ryzen 5 serisinden güncel işlemciyle beraber GTX 1650'nin GDDR6 formatlı yeni versiyonuyla pek çok oyunda orta yüksek grafik arasında rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ancak bu bütçelere çıkmışken halen bütçemi biraz daha arttırabilme şansım var diyorsanız kesinlikle Lenovo'nun IdeaPad 3 modeline bakmanızı öneririm. Çünkü RTX serisinden bir laptop almak hem oyun tarafında hem de diğer işlerde bize ciddi bir avantaj sağlıyor. Burada yapay zeka desteği ve DLSS teknolojisiyle beraber RTX 3050 ekran kartı yeni nesil güncel oyunlarda GTX 1650 ile arayı bayağı açıyor. Listemizdeki bu 4 modelde de 8 GB'lık RAM'ler bulunuyor ve kesinlikle artık 8 GB'lık RAM'in yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bu cihazlara minimum 12 GB, tavsiyemce de 16 GB'a yükseltmek çok daha faydalı olacaktır. Performans anlamında %30, %40'a varan performans artışlarını rahatlıkla yakalayabiliyoruz. 20.000 civarı bir bütçeyle RTX 3050 Ti ile HP Victus tam olarak bir fiyat performans şampiyonu diyebilirim. Bu laptopta depolama haricinde şu an için yükseltme gerektiren herhangi bir parça da yok. Hem oyunlarda hem de iş için fazlasıyla yeterli bir performansa sahip. Listemizin son sırasında da biraz daha profesyonel, biraz daha üst seviye bir laptopa geldiğimizde Asus'un TUF serisinden A15 modelini görebiliyoruz. Asus TUF A15'in en önemli avantajı işlemcisi diyebiliriz. RTX 3060 ile beraber oyun tarafında piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda herhangi bir problem olmadan çok akıcı ve güzel bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Bunun dışında AutoCAD grafik tasarım ve video kurgu açısından da listedeki diğer laptoplardan çok daha başarılı diyebilirim. Eğer içerik üretiyorsanız, yazılımcıysanız, yani bilgisayardan para kazanıyorsanız Asus TUF A15'i rahatlıkla alabilirsiniz. Açıkçası listeye de genel olarak baktığımızda listedeki tüm cihazlar kendi fiyat aralığında zirvede diyebilirim. Sizin bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir laptop varsa ve laptop önerilerine devam edelim mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek
destek vermek için de abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.